Nasıl abi hayvan satışları? Çok güzel. Güzel mi gidiyor? Çok güzel. Geçen bayrama göre. Geçen bayrama göre biraz normal yavaş ama iyice. Bu bayram da iyice. Güzel gidiyor diyorsun. Güzel gidiyor. Peki abi bu hayvanların besin fiyatları falan yemler nasıl ne kadara geliyor? Karşılıyor mu buraya gelmenizi? İşte tam maliyetine veriyoruz zaten burada şu an. Yani öyle devam ediyoruz. Kafa kafaya gidiyor diyorsun. Hemen hemen kafa kafaya. Çok bir popüler karı yok. Geçen bayramlara göre. Geçen bayramlara göre derken hayvan zaten yüksek. Hayvan fiyatları yüksek. Geçen bayram 33 bin lira, 35 bin lira, 40 bin liraya verdiğimiz hayvan bugün 90 bin lira. Evet. Yani millet için de sıkıntı. O yüzden geçen Tabii. bayrama göre satış Biraz satış biraz daha gıt ama Ortak olabilirim. biraz gıt giden bayramına göre. Var mı abi bir önerin peki? Önerim ne olacak? Hayvancılık hakkında. Hayvancılık gittikçe bitmek üzereye döndü. Şu gördüğün yemin torbası 420 milyon olmuş memlekette. Ne kadar abi kilosunu? 50 kilo 420'ye böldüğün zaman ne yapar? Sen daha iyi biliyorsun. Hemen bakayım hemen. Bak abi bize. 5 kere 8 40. 8,5'a geliyor. 8,5'a geliyor. Evet 8,5 milyona geliyor. Var mı zararın abi onunla? Olmaz olur mu canım? Var değil mi? Tabii. Gören bunu belli ki ha burada bir şey mantar gibi türemiş belli ama öyle bir şey yok. Onun parasını veriyor, şeyini veriyor. Tabii. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sizi duyuyor olsaydı onlara ne gibi bir söylemlerde bulunabilir? Onlara ne gibi bir söylemlerde bulunabilir? Bulunabilir. Ne gibi diyor? Bizim yemimizi ucuz atsınlar. Yem, çok gördüğün yemi ucuz atsınlar. Bize yeterli geliyor. Biz hayvanı kolay besleyebiliyoruz yani. O bizim her şeyimiz, maliyetimiz o. 35 günde 182 milyar veriyorum. 35 günde 180, her 35 günde 182 milyar para veriyorum. Peki hayvancılığa yani böyle eğer böyle giderse devam edebilecek misiniz? Edemezsin. Kimse edemez. Ben değil kimse edemez. Maliyetler çok yüksek. Her şeyin şuraya bir hayvanın maliyeti 6,5 milyar. Bu İstanbul'a hiçbir şey yedirmiyoruz. Yedirmeyi saymıyoruz. 6,5 milyar. O çok büyük sıkıntı. Teşekkür ediyorum abi söylediklerin için. Bir şey değil kardeşim. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Canınızın sağlığı kardeşim. Kendinize iyi Allah bakın. kolaylık versin abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Abi öncelikle kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Allah yardım etsin işiniz zor. Amin. Evet zor. Abi geçen bayrama göre satışlarınız nasıl? Hızlı mı, yavaş mı? Bu sene biraz durgun gidiyor. Durgun. Evet. Ne gibi sıkıntıların var abi mesela? Valla satışta biraz sıkıntı yaşıyoruz bu sene. Bilmiyorum millet neyi bekliyor bunu da bilemiyoruz. Tek umudumuz bu cumartesi pazarda ama istediğimiz gibi de olmadı. Yine Allah'a şükür sattık malımız kalmadı da. Evet abi. Nasıl olacak onu da bilmiyoruz ya. Peki abi buradan Hayvan ve Tarımcılık Bakanlığı'na Evet. bir şey söylemek istediğin ne söylemek olur? Vallahi- Hayvancılık hakkında. Valla bilmiyorum. Onlara da pek o konulara da pek girmek istemiyorum yani daha doğrusu. Yem pahalı. Evet yem 400 lira çuval olmuş. Sizin için önemli olan yem. Tabii ben şu an bir tır yem almak istesem 250 bin lira. Evet. Ne kadar gidiyor bir tır yem abi? Bir tır yem en fazla gideceği 2 ay. 2 ay. Bu mala en fazla 2 ay. Yani şurada baksan abi desen ki 20 tane hayvanım var. En az 10 hayvanın zaten senin yem parası. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Çok sıkıntı abi ya. Çok sıkıntı. Yer parası Vallahi. dersin, buranın kirası ayrı bir dert, tırın kirası ayrı bir dert, masraf Getirmesi, üstüne masraf. götürmesi, Çok aşırı ceremeli oldu ya. bunları büyütmesi. Evet, çok ağır yani. Bütün masraflar çok pahalı. Yani o da karşılanmıyorsa. Yani şimdi biz müşteriye fiyat çekince de müşteri yok siz abarttınız, yok şöyle böyle yaptınız. Ama buraya yapılan nasıl masraf çok. büyüdüğünü, nasıl yem parası, Yani buraya nasıl geldiğini Buraya hesaplamadan buranın çok hesap diyor. aynen öyle. Buranın hesabını kitabını kimse bilmiyor. Ne kadar abi mesela? Şu hayvanımız ne kadar abi? Şu hayvanı biz 120 bine sattık bu hayvanı. 120 bine. Evet. Kaç kilo abi? Canlı şu an 800 kilo. 800 kilo 120 Evet. bin. Peki gerçekten senin elinin emeğinin değerini karşılıyor mu? Karşılamadı. Karşılamadı. Umudumuz 140-150 bin arasıydı ama mecbur korktuğumuz için 120 bine verdik. Elimde kalmasın diye vermek Evet. zorunda kaldım. Evet. Vallahi Allah yardım etsin abi. Amin, Allah cümlemize. kolaylık versin. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim kardeşim. Sağ olasın. Çok sağ ol abi, Size de eyvallah. kolay gelsin. Abi burada satılana kadar Tabii ya. yemini son güne kadar Aynen, hazırlıyorsun. aynen hayvan Peki sat. abi geçen bayrama göre Evet. malın değeri düştü mü? Yani fiyat olarak 4 katına çıktı. Ama bize karımızı sorsan Karını soruyorum. geçen seneden daha düşük karımız var. Ekmek kazanamıyoruz abi. Yani baktığın zaman geçen sene ne kadardı abi? Geçen sene bu mal işte kaç paraydı abi? Şöyle 25-30 liralık maldı. Evet. Şu an 60, 70, 100'e kadar. Mesela geçen sene 35 liraya alınan tosun Evet abi. bu sene 100 lira. Bak 3 katı artmış. 3 katı artıyor. 3 katı artmasına rağmen üretici kazanamıyor abi. Maliyetin yüksekliğinden, yerin pahalı olmasından. Yani abi her şey para. Evet getirmesi, Yer bilgisi, parası yemi. geçen sene 17 liraya aldığımız yeri bu sene 60 bin liraya aldık. Nakliyede biz geçen sene 12 liraya tuttuğumuz tır bu sene oldu 35 lira. İşçilik 6 liraydı bu sene oldu 20 lira. Bu çadırın alt işçiliği falan işte yemliklerin yapılması. Yani her şey 3-4 katına geldi. Dolayısıyla hayvan fiyatı da 4 katına çıktı ama yine de kazanamıyoruz abi, kar yok. Peki abi kaldı mı içinde malın? Var abi, daha kaç tane malım var? 13 tane malım var.
Pardon 12 tane malım var. Bayramda geldi. Bayramda geldi. 2 gün zamanımız var. Bakalım hayırlısı. İnşallah herkes satar, biz de satarız. Abi Allah kolaylık versin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Sabahtan beri geziyoruz çadırları. Evet. Sabahtan beri adamlar diyor ki hani biz diyor malı satmış gibi gözüküyoruz diyor. Buraya abi gelmiş diyor ki 60 tane mal getirdim diyor, 20'sini satabildim diyor. Doğru diyor, şu anda hayvanlar satılmıyor, durdu kaldı. Vatandaşın alım gücü yok. O da neden kaynaklanıyor? Belediye başkanı değil, buradaki görevliler. Burada 15 tane çadırı fazladan sattılar, o mal duruyor. Her seneki çadır olsa bu mal satılırdı. 15 tane fazla burada çadır yaptılar. 15 Kar tane etmek amaçlı. kar etmek amaçlı, o da işte buradaki gariban çiftçiye kaldı. Bugün 15 çadırda 30'ar 15 tane, çadır 455 tane. 30'ar tane hayvan olsa 500 hayvan yapar. Zaten de şu anda pazarda da kalan 500 tane hayvan. Ne olacak abi bu hayvanlar o kadar? Günahtır. En lüks otelde ben yatıyorum. Geceliğini 600 bin liraya. Bir hayvan yatıyor burada 600 bin liraya geceliği. 11 metre yer 60 milyar. Böyle bir adalet yok. Ama gelecek sene görüşeceğiz bunu. Biter mi abi bu sene hayvancılık komple? Biter biter. Böyle gider. Birkaç abiye sordum, seneye çadır madır kurmayacağım buraya, gelmeyeceğim diyor. Ne geleceğim, bu şekilde gelemezsin Bu şekilde ki ya. gelmeyiz. Var mı abi burada Hayvancılık Bakanlığı'na söylemek istediğiniz bir şey? Tarım Bakanı'na dememiz, bizler bir nevi kurtardık da bu öbür hayvan sahiplerine destek olması lazım. Yoksa sıkıntı Sıkıntı geri götürecek, yazık. Ha burada kalmayabilir ama diğer Besiciye pazarlarda destek çok. olunacak. Besiciye Destek. Ne kadar abi besin, yem bu hayvanın? Mesela %50 sübvansiyonunu yapması lazım. Yemin çuvalı 350 lira. 400 bin lira olmuş. 400 lira olmuş. 400 bin lira olmuş iyi yem. yani burada senin diyelim 20 tane malın var abi. Evet. Onu senin bu hayvanların yemi, yol parası, çadır parası. Onu da bize kalıyor. Onu da sana kalıyor. Onu- Tabii satabilirsen onu zaten sen He. yem parasını Yem satmışsındır. parasıyla Yem parası, nakliyeye, çadır yer parası, her parasına. şeye gidiyor. 60 milyon ya 60 milyon. Biz kaç seneden beri geldiğimizden beri buraya gelsek 60 milyon vereydik burada. Şu Nix İstanbul'un yerinde yer alırdık biz. Yazık günah. Biz malımızı satmadan mal satıyor. Orada aşağı paraya satıp yer parasını veriyor. Satak da verek ya bunu. Satak da verek. Zaten hayvancı öyle olmasa buraya gelir mi? Borçlu geldik buraya. 60 alacağına 20 alsın ya. 3 tane 25 alsın. çadır tuttuk bak. 1, 2, 3, 180 bin lira para. Yani evet, burada kurban pazarları hariç onun öncesinde burada hiçbir şey yapılmıyor. Yapılmıyor. Burası boş Bomboş. arazi. Evet, Bomboş bir arazi. Bomboş. Abi kurban geldiği zaman kurbancılara şey yapıyorlar işte, değerlendiriyorlar. Burada 15 trilyon para kaldırdılar. 15 gün. Hepsi 15 gün. Abim teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Hayırlı işler Kardeşim olsun. sağ olun, sağ olun. Abi mallar elimizde kaldı diyorlar, doğru mu? Yalan. Sattınız mı? Sattı. Satamadık diyor burada. Aşağı vermiyorum ki. Niye vermediğimi de sor. Niye abi? Kesim 250 milyon götürürüm kestiririm. Burada ne ucuz yedireyim ki millete. Ama gelecek de kurban işi bitecek. Kesim 300 olacak. Ben buraya ne getireceğim kardeşim? Bir oldu ki getirdik. Allah bereket versin. Güzel hayvan sattık. 100'e, 120'ye, 110'a, 140'a. Güzel de hayvan aldılar. Allah'ın izniyle bu hayvan yarın burada bir tanesi kalmaz. Peki önümüzdeki sezon hayvancılık biter mi abi? Hayvancılık bitmez. Kurban işi biter. Çünkü ben niye getireceğim kardeşim? 320-330 milyon kesim olursa. Gelecek sene bu hayvan 100 milyarsa 150 milyar olacak. İnsanların alma gücü de yok. Ben şu anda bir hesap yapıyorum. Ben şu tosunu götürsem memlekette şu anda kestirsem 90 milyar. Burada ben adama 90 milyar diyorum, adam kaçıyor. Bir şey diyemiyor. Çünkü onun da askeri ücreti 10,5 milyar, hisse 16-17 milyar. Ben de ona da bir şey diyemiyorum. En azından orada buraya Ha gelmez. ama bu sene ne öğrendim? Daha artık getirmeyeceğim hayvan. Çünkü niye? Götürürüm kestiririm abi, ne uğraşıyorum ya. Burada 100'e vereceğime 90'a 80'e kestiririm. Babalar gibi de işime bakarım. Yani bu iş bitecek ama. Buna eminim, gerçekten bitecek. Bu işin tadı kalmadı yani. Peki abi çadır fiyatlarına ne diyorsun? Buranın kiralaması falan. Abi ya ona da bir şey diyemiyorum. Çünkü ortalık yani, mesela sen az önce bana ne dedin? Geçen sene 30 milyarmış. Geçen sene bir araba 1 trilyonsa bu sene 2 trilyon olmuş. Daha da 200 milyarlık en kötü araba 250 milyar ya. Ya kardeşim bir arabayı bırak. Adam 10 günlüğüne burada 60 bin lira para alıyor ya. Yapacak bir şey yok abi. Allah'a revan mı bu? O da diyor ki zam. Ne zammı? Diyor ki her Ne şey... veriyor ki buraya? Tamam, Ne şöyle yapıyor ki? olmuş, Ne böyle. yapıyor ki buraya? Ne yapıyor? Bir söyle ne yapıyor ki Geçen bize? sene Ne yapmış? 25 Üstü milyardı. getiriyor, başka Bu sene ne? 60'a çıkardı. Normalde Peki yüksek abi, bir para. 60 bin liraya burada kalacak yeriniz var mı? Hayır. Banyonuz var mı? Var. Banyo burada yapmıyorum. Ben eve gidiyorum. Eve gidiyorsun. Çünkü orada yapılacak bir banyo. Nerede var? Sıcak su yok, bir şey yok. Ne banyosu? Yani sadece şu arkamda gördüğün yemlikler, Evet. şu Sade, üstteki çadır sade bir 60 bin lira. 60 bin lira. Sade bu bir Şimdi çadır başkanım, kuruna sana 60 örneğin bin lira. şunu göstereyim. Bu çadır yine 30'a verileydi. Masraf az olaydı, belki biz de hayvandan düşük olurdu. Hayvan o zaman insanlar alma gücü rahatlardı. Şimdi onlar yüksek şey yapınca ben de hayvanın beline sürüyorum. Ya sade bir Açık çadır- söylüyorum. Mesela hayvan 80'se 85'e çıkarıyorum. Niye?
5 milyar üstüne koyun fazladan. Senin cebinden çıkacak abi yoksa? Evet benim ama ne oldu? Şimdi alıcının cebinden çıkıyor. Demek istediğim bu. O zaman alıcı da zorlanıyor. Hayvan patlarında kalıyor. Abi alıcının da gücü yok yani. Yok abi. Alma gücü yok Daha abi. Adam asgari ücret Ama çalışıyor. buradan şunu da sesleniyorum alıcılara. Sakın demesinler ki malı ucuz verirler. Çünkü malı kimse ucuz vermez. Götürür malını kestirir. Yani zaten biz buraya boşuna getiriyoruz yani. Çünkü de ki neden kesim yüksek yani. 255'e kestiriyor adam. Zaten burada yani kesim parasını tutturamıyor ki. Yiğit mal her türlü kurtarır yani kesimden yani. Ramazan'da kestir bundan iyice abi. 60 bin lira yer ver. 40 bin lira arabaya ver. Artı 50 bin lira tahlil yaptır. Yani buraya hiçbir gelmenin bir alemi yok ki. Buraya 30 malın yenmesi 200 bin lira masrafı. Mal başı 10 bin lira zaten biniyor. 30 mal getirsen 10 bin lira biniyor. Ne gerek var? Bir yere gidiyor, bir tıra gidiyor, bir de tahlile gidiyor. Bir de sen masrafına gittiği zaman Kalan malları geri götüreceksin abi. götürüp kestireceğiz abi. Bununla ne uğraşayım ki? Daha kaç Burada kaldı bayrama? yani Ben burada kestirmem aşağı abi. Ben bir ay 2 ay kestirmem. Yediririm içiririm. Zaten bir ay sonra et 300 lira. Yani olacağı o kurban işi bitecek dedim. Niye için biliyor musun? Neden abi? Şimdi gelecek sene kesin 320-330 lira olacak bak. Ben gelip buradaki insanlara nasıl 150 milyar diyeyim abi? Alamayacaklar. Memlekette kurbanı keseceğiz. Kesimhaneye vereceğiz. Kurban da getirmeyeceğiz. Bu iş yani ağır bitecek. Ya ben şimdi insanlara bir şey demiyorum. 11,5 milyar asgari ücret galiba 11,5 mu oldu? 11.402 TL abi. Ben hayvana 16-17 milyara hisse yani bir şey diyemiyorum abi ya. Abi teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için. teşekkür ederiz. Hayırlı işleriniz olsun. Başkan ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ama yıkılmadık buradayız. Kolay gelsin abi öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Geçen bayrama göre satışlar nasıl abi? Abi geçen satışa göre bayrama göre düşük. Düşük. Ya düşük bu Kaldı sene. mı elimizde mal? Benim az kaldı da diğer arkadaşlarınki çok kaldı ya. Üzüldüm onlara. Aynen. Yani ki 4-5 tane kaldı o da biter yarın öbür gün verir biterim de ama diğer arkadaşlarınki kaldı. Yani şimdi şey diyorlar abi. Diyorlar ki önümüzdeki sezon kurban sezonunda daha kurbanlığı bitiriyorlar. Evet doğrudur. Kurbanlık bitiyor. Doğrudur. Artık diyor malımı veririm kasaba diyor keser. Aynen. Daha karlıyım diyor. Evet, aynen. Şimdi buraya 200 bin lira masrafım var buraya. Gelmem malım gelmez. Sadece buraya 10 günlük 200 bin lira masraf. 200 bin lira. 200 bin lira cepte kaldı mı daha niye gelin buraya eziyet çekeyim? Yani sen kafadan buraya gelirken bir 5-6 hayvanını veriyorsun zaten. Zaten gidiyor. Zaten gidiyor. Evet. Yemesi, içmesi, benim yeme içmem, masraf. Yem ne kadar abi peki? Bu hayvanın büyüme 350 bin. sürecinde- 350 bin lira. Evet. Günlük buradaki hayvanların şeyi 3 bin lira. Günlük 3 bin lira. 3 bin lira masrafı. Ama baktığın zaman millete pahalı geliyor hayvanlar. Çok pahalı. Ama parada değer yok. Ona da Ama değerlendirmek bak, lazım. harbisi senin de karın az. Az. Bu sene kar yok. Yani başa baş. Vallahi sıkıntı abi. Allah yardım etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ederim, Kolaylıklar sağ ol. versin Allah. Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkürler. Biz Kırklareli Bobeski'de Ceka çiftliğinde bu hayvanları üretiyoruz. Bu hayvanların normalde hayvanın et randımanı beslendiği yemeğe göre değişiyor. Ayçiçekli, arpayla enerji olarak arpa ve mısır, protein olarak da soya küspesi, ayçiçeği küspesi veya pamuk tohumu küspesiyle beslenirse bir hayvan ağırlık basar. Bunların dışında hayvan kolay kolay ağırlık basmaz. Meraya sadece otlatıp getirip yani kurban çadırına indirilen hayvanda alacak et randımanı olmaz. %50'dir. %50 bile geçmeyebilir. Normalde meralar fakir. Avrupa'da 100 dönüm merada adam 30-35 balya alırken bu ülkede ülke ortalamasında 100 dönüm merada 3-5 balya alır. Daha fazla salmış. Bunlar resmi veriler. Şimdi böyle bir ortamda sırf merada otlatıp getirip indirdiğin zaman o hayvan kaba olarak, boy olarak boydur. Tamam bu boyunda gelir ama kilogram olarak vermez. Biraz önce burada bir olay cereyan etti. Aynı ebattaki koç bizde tartıldı 67.5. Başka bir çadırdan getirdiler. Koçu tarttılar 55. Arada 12,5 kilo fark etti. Bunun 145'li veya 150 ile yani şu andaki piyasada geçerli fiyatla çarptığımızda 1500 ile 1800 TL kabaca vatandaş alan vatandaşının zararı var. Ama vatandaşa ben şurada 50 kilo gelen koçu 60-65 kilo deyip ya 50-60'ın kilo fiyatında sattığımda ben çok kârdayım. Vatandaş da çok mutlu. Çünkü kazık yediğinin farkında değil. Böyle bir sistem var şu anda kurban çadırlarında. İkincisi eğer ki hayvan alacaksa tartılabiliyorsa tartsın. Tartmadan yani benim söyleyebileceğim tartsın hayvanı. Şimdi ya ben sana bunu 70 kilo da derim ama kantara çıkarım 60 kilo gelir. İnsan Allah'tan korkması lazım. Bir bu vatandaş yapabileceği şey. İkincisi neyle beslendi hayvanın önemli. Aşıları düzgün yapılmış mı yapılmamış mı? Bunları sorsun. Çiçektir, şaptır, karma aşısıdır. Verem olayı vardı ya. Onu bir anlatır mısın? O olay şimdi yöreden yöre, hayvandan hayvan, çiftlikten çiftliğe değişir. Şu anda bu ülkede şu bölgede verem yoktur denildiği zaman yanlış olur. Bu tamamen üreticilere bağlı olan bir şey ve devletin elindeki mekanizma. Devletin aşıları zamanında yapıp yapmadığını
boğazına bağlı. Üreticiler, yani tüketiciler eğer ki bir hayvan alıp kestiği zaman iç organlarına baksın. Akciğerine dikkat etsin. Akciğer kaburgalara yapışmış mı yapışmamış mı? Bozulmuş mu bozulmamış mı? Eğer ki böyle bir şey varsa bu eti sadece yüksek sıcaklıkta kavurma yapıp tüketebilir. Onun dışında bu et sağlığa zararlı. Onun haricinde tüketildiğinde İleriki aşamalarda farklı hastalıklar ortaya çıkar. Kanser veya diğerleri olarak vatandaşımızın karşısına peki çıkıyor. abi bu bakıyorum Trakya kıvırcığı yazıyor. Evet, Trakya kıvırcığı. O ne oluyor abi Trakya? Trakya kıvırcığı şöyle. Bu kıvırcık aslında özel bir hayvan. Osmanlı döneminde Osmanlı Paşa. Kıvırcık Şunlar örneğin kıvırcık zaten. hangisi mesela? Bak şu kıvırcık işte bak abicim şurada. Bu kıvırcık. Evet bak çek işte. Klasik bir kıvırcık. Gerdanı gördüğün gibi beyaz. Alt şeylerin tüyleri dökmüş. Kıvırcık bu. Kıvırcıkta Osmanlı döneminde Osmanlı paşalarının sofrasına girmiş bir hayvan. O dönem bunun iki türü var. Bir et türü bir de süt türü. Et olan türü şu anda biz bu çiftlik kurarken ne kadar aradık taradık, il gezdik, çiftlik gezdik bulamadık. Yani onun ayakları kalın oluyor biraz daha. Bu kıvırcık 350 gram et, 7 yemle 350 gram yararlanırken süt kıvırcığı diğeri 400 gram. Bunun diyelim kilogram kuzusu doğarken 3 kilo, 3,5 kilo bandında doğarken diğeri ki 4-4,5. Şu biraz önce arkadaşı yani kayıtta değilken bir şey gösterdim, bir koç gösterdim. Kuzusu 5 ile 7 kilogram arasında Ile de France'ın doğuyor. Merino-Landschaft'ın doğuyor. O eğer ki et kıvırcını olsa onunki de ıslah edilse o bantta gelecek ama yok şu an ülkemizde. Ülkemizde süt kıvırcı var. O da şu anda Merinos'la veya diğer ırklarla melezlenme yoluna giriliyor. Ve insanlar o Merinos'u kıvırcık diye satıyor piyasada genelde. Bunun etin içinde yağ bezeleri var. Sulu ve lezzetli bir eti var. Alırken hayvanın et randımanı beslenmesine göre değişiyor. Eğer ki hayvan dediğim gibi tekrar arpayla, mısırla enerji olarak beslendiyse, protein olarak da ayçiçeği küspesi, pamuk tohumu küspesi veya soya küspesiyle beslendiyse o hayvan ağırlık basar ve et randımanı yüksek olur. Evet. Geçen bayramlara kıyasen satış Evet. bu bayram nasıl? Bu bayram geçen bayrama göre biraz durgun açıkçası. Geçen sene biz Arefe günü tüketmiştik hayvanlarımızı. Çadırı kapattık. Geçen sene 47 vatandaşımıza 130 tane kuzu verdik. Yani bizdeki kayıtlara göre böyle. Tekrar bu sene o vatandaşlarımıza mesaj yolladık. Kaç kişi geldi saymadık açıkçası. Ama gelen kişilerin tamamı bir kişi hariç tamamına verdik diyebilirim. Onlara şu gördüğünüz evet arkadaşlar hatta onlar o müşterilerimiz ve başka müşteriler getiriyor. Onlara veriyoruz şu aşamada inanın. Bugün gene öyle oldu. Şu anda yüzde kaçı satıldı? %50-55'e satıldı. %45'i bizim kendi hayvanlarımız kaldı diyebilirim. Ama bunlar da önümüzde daha 2 gün var. İnanıyorum ki tüketilecek yani. Çünkü sattığımız hayvan şu Yenibosna'daki kurban satım yerindeki 1. sınıf ve en iyi hayvan. Kıvırcık için konuşuyorum bunu. Ve kantar olarak da yani malımıza güveniyoruz ki kantar koymuşuz Evet buraya. sen de görüyorum Evet. sadece. Bir bu var. İkincisi inşallah yani farklı mekanizmalar devreye girmez. Yani insanlar şöyle yani 3. gün geleyim, 2. gün geleyim ya öldürerek alayım böyle bir mekanizma çalışmaz diyeyim yani. Şimdi birkaç çadırlara gittim sordum. Evet. Dedim böyle hani önümüzdeki sezon ne olacak? Önümüzdeki sezon kimse dedi ki biz malımızı getirmeyeceğiz. Kurbanda Yok, ben getirmeyeceğiz. gene getireceğim. Kurbanda getirmeyeceğiz. Ne yapacaksın abi dedim. Kurbanda getirip burada dedi yol masrafı, çadır masrafı, bu yem masrafı bunlarla uğraşacağıma dedi. Götüreceğim, kasaba kestireceğim. Evet. Buraya harcamadığım parayı daha fazla kâr edeceğim dedi. Yerimde oturacağım dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Çadır masrafı evet iyi bir masrafı var. Nakliye de güzel bir masraf var gerçekten. 145 TL devletimize Babeski'de açıkladığı satış rakamını biz burada bu maliyetleri eklediğimizde 156.5 açıkçası. Biz vatandaşlarımıza ilk getirdiğimizde 155'ten veriyorduk. 5 TL. 155 TL diyorduk. Canlı kilogram 150'den veriyorduk. 5 TL senden 5 TL benden yoluna gittik. Baktık ki bu bile gitmiyor. Bu sefer açıkçası devletimize verdiği rakamlar 145 ile 150 bandında şu anda satıyoruz. Satışlarımız gene şu anda iyi gidiyor bizim için de günlük bazda. Fena değil. Ama istediğimiz rakamlar mı? Değil. İstediğimiz rakamların yarısı gibi şu anda bir şey var, satış var. O da enteresan bir şekilde müşteri yoğunluğu çok az. Bizim bu bölgeye sanki yani müşteri gelmiyor. Şurada bayraktan ötesine çıkmadı bugün müşteri. Enteresan bir durum var burada. Ama gelecek sene eğer kişi olursa tabii kasapta şu anda Edirne borsasının satış fiyatımız 118 TL. Ben burada şu anda kaça veriyorum? 145 TL. 145 TL ile 150 yani veya 147 TL ikisinin arasında verdiğimde. Baktığımda bu sene 120 bin TL benim diğer masraflarım olmuş. Yani yemi koymuyorum. Yani farklı bir şey mevzu. Bunlara şey yaptığımda vatandaşın getirmemesi haklı. Ama benimki şöyle bir şey var. Mal kendim alım. Çiftlik kendi çiftlik. Mezbaya verebildiğimi veriyorum. Mezbaya verdim mi vermedim ben. Yani biraz hayvan kilo aldıysa ben o hayvanı getiriyorum buraya. Yani gelecek sene gene şu olacak hani. İnsanlar gene getirecek. Gene getirecek ama bu kadar gelmeyecek. Geçen sene burada inanın şu başa kadar çadır geliyor muydu bilmiyorum. Belki 10 tane çadır varsa bu sene 15-20 tane çadır var. %100 gibi benim gözlemim artış var. Küçük başta artış. Büyük başta da gene aynı şekilde büyük başta da artış var. Bakın şu arka kısımları çektiğimiz bilmiyorum ama arka taraflar da dolu. Bu sene buranın kapasitesi inanılmaz bir şekilde artmış. Bir de tatile denk geldi. Vatandaşlar herhalde memleketlerine gitti. Onun bir etkisi var diye düşünüyorum. Onun dışında bir de bu maliyetlerden dolayı bir çuval yem olmuş 500 TL. İnsanların bunu yüksek fiyattan satması gayet normal. Yani bunu istemesi.
Şu adam Anadolu'dan çıkmış gelmiş veya farklı yerden gelmiş. Burada yatma yeri adamın problemi. Düş yapması problem. Veya bu tarz şeylerden insanların bu fiyatları istemesi. Kimisi uçuyor Allah var. 160, 145, 160'ı istemesi gerekirken 180'den istiyor. 190'dan istiyor. Bunlar hakkaniyet rakamlar değil ama orta yol bulunmalı. Eğer kişi ise arz talep dengeleyecek bunu bir yerde. Çok teşekkür ediyorum abi güzel yorumların için. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. İnşallah satışlarınız güzel olur. Teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür ettim. Ben Sağ teşekkür olasın. ederim. Saygılar.